Herkese merhabalar. Bugün domates kabuklarıyla salça yapıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bu salça tamamen konserve için yapmış olduğum domatesin kabuklarıyla hazırlandı. Sözü çok uzatmadan hemen salça tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Burada toplamda 13 kilo kadar domatesin kabukları mevcut. Konserve yaparken domatesi sıcak suda bekletmeden direkt kabuklarını soyarak hazırladım ve sonrasında bu şekilde bir kabın içerisine alarak buzdolabında bir gün kadar domatesin kabuklarını beklettim. Bir gün bekleyen kabukları sonrasında bir blender yardımıyla videoda da gördüğünüz şekilde güzelce püre haline getiriyorum. Bu işlemi yaparken ara ara blenderınızı durdurup dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca etrafa sıçramalar olabildiği için yavaş yavaş ve kontrollü olarak bu işlemi gerçekleştirin. Evet, şimdi bütün kabukları güzelce püre haline getirdim. Sonrasında derin ve büyükçe bir tencerenin içerisine bir süzgeç yerleştirerek püre haline getirmiş olduğum kabukları içerisine azar azar ilave ediyorum. Süzgeç içerisindeki kabukları elimle böyle bastırarak içerisindeki özünün tencerenin içine geçmesini sağlıyorum. Bu işlemi yaparken böyle avuç içimizle bastırarak ve kabukları güzelce sıkarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Tüm kabukların içerisindeki özünün geçtikten sonra kabukları bu şekilde sıkarak sonrasında kalan kabukları çöpe atıyorum. Evet, püre haline getirmiş olduğum tüm kabukları bu şekilde tencerenin içerisine aldım. Bu işlemi yaparken kesinlikle içerisine kabuk geçmemesine dikkat edelim. Şimdi tenceremi ocağımın üzerine alıyorum ve harlı ateşte tenceremi kaynamaya bırakıyorum. Toplamda 13 kilo kadar domatesin kabuğu ve içerisinde böyle 2-3 tane de çok ezik domates vardı. Onunla elde etmiş olduğum bu suyu ocakta harlı ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıkça domatesimin suyu azalacak ve yoğunlaşacak. Sonrasında güzel kıvamlı bir salçamız olacak. Domatesin özü bu şekilde kaynarken üzerinde de köpükler meydana geliyor. Bir kepçe ya da bir kaşık yardımıyla üzerinde biriken köpükleri de ara ara almanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede salçanız da daha güzel bir kıvamda olacaktır. Konserve yaparken suda bekletip domatesleri soymakla uğraşmadan bu şekilde direkt soyarak sonrasında da kaynatarak hem domatesin kabuklarını da değerlendirmiş, ayrıca da az miktarda da olsa bir salça elde etmiş oluyorsunuz. Evet, şu anda 1 saat kadar domates sosum kaynadı ve gördüğünüz gibi güzelce koyulaşmaya başladı. İçerisindeki su buharı kaynadıkça azalıyor ve böylece de domatesimiz koyulaşmaya başlıyor. Bu aşamada ben içerisine 1 yemek kaşığı kadar kaya tuzu ekledim. Kaya tuzu ekledikten sonra da karıştırarak kaynatmaya devam ediyorum. Dilerseniz bu şekilde koyu kıvamlı bir sos olarak da kavanozlara vakumlayıp kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi kaynatmaya devam ederek salça da yapabilirsiniz. Ben kaynatmaya devam ediyorum ve gördüğünüz gibi iyice içerisindeki su buhar olup gitti ve domatesim de güzelce koyulaşmaya başladı. Bu aşamada başından ayrılmıyoruz ve tahta kaşık kullanarak karıştırıyoruz. Karıştırmazsak eğer dibi tutup yanabilir. Ayrıca domates sosumuz koyu kıvama geldikten sonra ocağımızı orta ateşe getirelim. Harlı ateşte olmasın. Evet, toplamda 1 saat 45 dakika kadar ben bu şekilde kaynatarak salçamı elde ettim. İçerisindeki tüm su buhar oldu, gitti ve bu şekilde koyu kıvamlı bir salçam oldu. Domates kabuklarından elde etmiş olduğum salçamı bu şekilde bir kasenin içerisine alıyorum ve oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum.
Bu şekilde yapmış olduğunuz salçanın lezzeti ve tadı da ayrı bir güzel oluyor. Sizler de domates kabuklarını çöpe atmayıp bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle ertesi günkü halinde sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel koyu kıvamlı, rengi de kıpkırmızı bir salçamız oldu. Salçamı cam bir kavanozun içerisine alıyorum ve kapağı kapalı şekilde buzdolabında muhafaza ediyorum. Bu pratik tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.